Hoş geldiniz. 2020'de YouTube'a mı başlanır amca demeyin. Malum klasik medya ve klasik gazeteciliğin son günlerini yaşıyoruz. Bunun dünyada farklı, Türkiye'de farklı sebepleri olsa da çağımızda haylazlığa yer yok. Gündem veya gündem dışı bazı kavramlara, konulara ve olaylara kısa ve anlaşılır izahatler getirmeye çalışacağım kendi penceremden. İzahını yapamadıklarımın da biraz mizahını yaparım belki. İlk olarak felsefeyle başlamayı uygun gördüm. Malum sosyal medya sayesinde küçük bir filozofumuz olduğunu öğrendik. Sonra da kurumsal medyamız sayesinde çocuk dahiler konusunda ne yapmamız gerektiğini bilmediğimizi öğrendik. Her şeyden önce dahi veya değil, felsefe bilgisinin herkese gerekli olduğunu düşünüyorum. Felsefe ve felsefe tarihi öğrenmeye heves eden herkes bir noktada ipin ucunun kaçtığını hisseder. Bu da çok doğal. Ben ipin ucunu defalarca kaçırdım şahsen. Ancak sosyal medyada yapılan yorumlardan gördüm ki insanımızda aslında felsefeye bir merak var, bir ilgi var. Fakat felsefenin gerçek hayatta pratik bir kullanışı olmadığı yanılgısı mevcut. Bu nedenle temel felsefelerle dahi zaman kaybetmek istemiyor insanlar. Oysa fark etmesek de herkesin ve her olgunun bir felsefesi var ve bizler hayatta ancak felsefemiz ölçüsünde mutlu ve başarılı olabiliyoruz. Felsefemizde hata varsa, hatalı varsayımlar üzerinden hatalı seçimler yapıyoruz. Buradan tabii kişisel gelişim kitapları ve tılsımlı kitaplarda yazan hayata pozitif bakın ya da yaradanın adını söyle ötesini bırak gibi şeyleri kastetmiyorum. Kendi felsefemizden kasıt hayatımızı yaşarken ve seçimler yaparken karşılaştığımız olguları nasıl bir akıl yürütme süreciyle analiz edeceğimiz. Çünkü bu analize göre bir karar vereceğiz ve o kararı uygulayacağız. Benzer şekilde ülkelerde ancak kendi siyaset felsefeleri, kendi ekonomi felsefeleri ve eğitim felsefeleri kadar güçlü olabiliyor. Rasyonel sorgulamaya ve sistematik düşünme kabiliyetine milletçe çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Biz insanlar doğuştan soruşturmacı yaratıklarız. Evet, bazılarımız diğerlerinden belki biraz daha fazla ama sonuçta hepimiz çevremizdeki dünyayı ve onun içindeki yerimizi merak ediyoruz. Sadece merak etmekle de kalmıyoruz. Akıl yürütüyoruz. İşte her akıl yürüttüğümüzde aslında felsefeyi düşünüyoruz demektir. Felsefe özünde temel sorulara cevap bulmakla ilgili değil. Bu cevapları bulmaya çalışma süreciyle ilgili bir kavram. Filozoflar da öyle hayal edilenin aksine ıssız yerlerde inzivada tek başlarına ermiş asosyal kişiler değiller. Onlar da çevrelerindeki insanların fikirlerini tartışarak, irdeleyerek ve eleştirerek bir yerlere vardılar. O halde başlayalım. Her şeyin başı felsefe. Peki felsefenin başı ne? Gelin izah edeyim. Miletoslu ya da milletli Thales, Yunanca philia ve sophia yani bilgi aşkı anlamına gelen felsefe kelimesini ilk kullanan kişi. Günümüz Türkiye'sinin Ege kıyılarında yaşamış olan Thales, Batı felsefesinin babası. Neden babası? Çünkü Thales dünyamızla ilgili sorulara rasyonel cevaplar arayan ilk kişi, bilinen ilk Yunan filozof. Onun zamanına kadar Batı'da, Doğu'da, Uzak Doğu'da açıklamalar için hep dinlere başvurulmuş. Antik dünyadaki filozofların neredeyse tamamının matematikle ilgilenen kişiler olması da tesadüf değil. Çünkü mantıksal bir argümanın temel yapısı bir varsayımdan yola çıkıp bir dizi basamaktan geçerek sonuca ulaşan matematiksel kanıtlar ile aynı. Thales de matematikten, geometriden ve astronomiden iyi anlıyor. Bu sayede bir sürü enteresan şey başarıyor. O dönem insanları en afallatan olay M.Ö. Mayıs 585'teki güneş tutulmasını önceden bilmesi. Yani o gün peygamberliğini ilan etse ahaliden çıt çıkmayacak öyle bir olay. Thales bununla da kalmıyor. Güneşin çapını hesaplıyor. Yılı 365 güne bölüyor ve ay ışığının güneşin yansıması olduğunu anlıyor. Bunlar tabii ona müthiş şöhret sağlıyor. Bir seferinde Mısır'da Firavun'un önüne çıkıyor. Thales'i zor duruma sokmak istiyorlar. Piramidin yüksekliğini soruyorlar bakalım bilebilecek mi diye. O da bir sopa alıp onları kovalıyor. Hayır öyle yapmıyor tabii. Ya ne yapıyor? Piramidin gölgesinin bittiği noktaya denk gelecek şekilde sopayı dikiyor ve açıya orantılı bir hesap çıkarıp yüksekliği doğru olarak söylüyor ki bugün bu matematiksel hesaba geometrik orantılar ilkesi ya da Thales teoremi diyoruz ve hala da şıkır şıkır kullanıyoruz. Güneş tutulmasının geometrik prensibi de bunun üzerine kurulu zaten. Thales aynı zamanda bir iş adamı. Bir seferinde daha kış aylarından bir sonraki zeytin hasadının çok iyi olacağını öngörüp tüm zeytin preslerini satın aldı. Sonra da bunları zeytincilere yüksek fiyattan kiraya verip büyük para kaldırdığı yönünde bir rivayette var. Yani anlayacağınız her devirde ilimde, bilimde ileride olan, ekonomik olarak da güçlü olan taraf oluyor. Thales tanrılara yalvarmaya gerek olmadan rasyonel bilgiyle öngörü yapılabileceğini,
öngörü yapabilmek için de sistematik sorgulama gerektiğini herkese gösteriyor. İşte seçtiğiniz felsefe, sorgulamalarınızda hangi sistematiği kullanarak akıl yürüteceğinizi belirliyor. Thales'in bu pratik düşünce tarzı da onu dünyadaki olayların doğaüstü müdahalelerle değil de gayet aklın ve gözlemin ortaya çıkarabileceği doğal nedenlerle meydana geldiğine ikna ediyor. Hayatın her alanına sistematik bir sorgulama getirmek istiyor ve tabii sonunda kafa felsefe yapma kıvamına ulaşıyor. Şimdi Thales bu işin felsefesini yapacak ama çalışmaya başlamak için bir çıkış noktasına ihtiyaç var. Evrenin temel maddesi nedir sorusunu ortaya atıyor ve evrendeki her şeyin tek bir madde indirgenebileceği fikri olan monizm yani tekçilik doğmuş oluyor. Bu madde yaşam için gerekli olacak. Hareket kabiliyetine sahip olacak. Değişim kabiliyetine sahip olacak. O zaman da daha atom altı parçacık çarpıştırıcıları falan yok tabi. Haliyle bu özellikleri taşıyan maddenin su olduğunu söylüyor. Evrenin birleştirici unsuru sudur diyor. Bir de tabii o dönem yine kimsenin yer çekiminden de haberi yok. Su böyle nehirler, şelaleler, dalgalar şeklinde hiç durmadan kendi kendine hareket ettiği gözlemlenen bir madde. Sadece o da değil. Çeşitli metaller eritildiğinde de akışkan sıvı bir hal alıyor olmaları ve su kaynatıldığında gaz haline dönüşmesi, tüm bunlar Thales'in fikrini destekler görünüyor. Sistematik düşüncenin tohumunu böylece Thales atıyor ve takip eden her filozof tanrıları hiç rahatsız etmeden bu sistematik sorgulama ve bakışı alıp kullanmaya başlıyor. Thales'in kendisinden geriye kalan bir belge yok aslında ama öğrencilerinin ve daha sonra gelen pek çok filozofun eserlerinde adı ve yaptıkları bolca geçiyor. Kısaca Anadolu toprakları bugünlerde epey hasret kaldığımız rasyonel sorgulamanın aslında doğum yeri. Ben de amatör bir felsefe meraklısı olarak önemli filozoflara ve fikirlerine başka konuların yanı sıra ara ara yer vermeye devam edeceğim. Bir dahaki videoya kadar. Ciao ciao.